Uzun zaman sonra herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, ağızda kıyır kıyır dağılan şekerpare tarifimi paylaşacağım. Gördüğünüz gibi şerbetini de gayet güzel sünger gibi çekiyor. Buna emin olabilirsiniz. Özellikle aradaki püf noktalarını da kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Gördüğünüz gibi burada canım kızım da bana yardım ediyor. Öncelikle hamur yoğurma kabına ilk etapta 2 su bardağı un, 2 su bardağı irmiği ekliyorum ve 150 gram da tereyağını ekleyip tereyağını homojen bir şekilde un karışımına yediriyorum. Hamur yoğurur gibi çok fazla yoğurmuyoruz arkadaşlar. Burada sadece amaç tereyağını una yedirmek. Burada unumuz böyle kum gibi dökülmesi gerekiyor. Burası çok önemli. Bazı takipçilerim mutlaka hatırlıyordur. Daha önce dereotlu poğaça tarifi vermiştim. Aynı o teknikle ilerliyoruz. Ki o tarifimi de çok beğenmiştiniz zaten. Evet, burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, tereyağımı una gayet güzel yedirdim. Gördüğünüz gibi kum gibi dağılıyor. Daha sonra yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, birisinin sarısını üzeri için ayırıyoruz. 2 yemek kaşığı şeker, 1 çimdik tuz, 1 paket vanilyayı da ekledikten sonra bütün malzemeleri homojen bir şekilde tekrar karıştırıyorum. Evet, bu aşamadan sonra geri kalan unumu kontrollü bir şekilde hamurumun kıvamını ayarlayana kadar eklemeye devam edeceğim. Bu arada bir pakette kabartma tozu ekledim. Bu tarif için toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ve 2 su bardağı da irmik ekledim. Şekerparede kullandığımız irmiğin özellikle iri boy olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Ben bunu bulmakta gerçekten çok zorlandım. Özellikle Türk markası olarak Türk bakkalında aradım ama bulamadım. Zaten Alman irmiği incecik un gibi oluyor. Gördüm ki artık Türk markaları da aynı hacimde üretiyorlar maalesef. O yüzden ben de aradığım irmiği Arap markasında bulabildim çok şükür. Ama Türkiye'deki takipçilerim her markanın irmiğini rahatlıkla bulabilir diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu gayet güzel yoğurdum. Kıvamı tam istediğim gibi oldu. Böyle ceviz büyüklüğünde parça kopardıktan sonra silindir şeklinde yuvarlıyorum ve böyle oval bir form veriyorum. Hamurun kıvamına bakar mısınız? Şekil verirken böyle kenarlardan çatlıyor. Bu demek oluyor ki şekerparemizin kıvamı kıyır kıyır olacak. Asla hamurlaşma ve poğaça gibi olmayacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şekerparelerimi yaptım. Fırına göndermeden önce ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerlerine güzelce sürüyorum. Daha sonra çatal yardımıyla orijinaldeki gibi böyle üzerlerini çiziyorum. Her seferinde de çatalımı mutlaka siliyorum ki orijinal görüntü bozulmasın. Evet, şekerparelerimin son hali, kalınlığının bu şekilde olması gerekiyor. Böyle bir 5-6 santim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü dengeli şekilde kızarıp kabarana kadar pişiriyorum. Evet, geri kalan hamurumu da bu şekilde değerlendirmek istedim. Gördüğünüz gibi 20 adet bir önceki tepside 6, 7, 8, 9 adet de bu tepsiye çıktı.
Evet, hem tatlımız hem de şerbet sıcak olacağı için tatlımız pişerken şerbetini kaynatıyoruz arkadaşlar. 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu tencereme alıp güzelce kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra bir ince dilim limon da ekleyip bir 15 dakika daha kaynatıyorum. Bu baklava şerbetinin kıvamında olmaması gerekiyor. Burası çok önemli. Biraz böyle baklava şerbetinden biraz daha seyrek kıvamda olması gerekiyor ki sünger gibi çeksin. Evet, şekerparelerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetimi de aynı şekilde ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerlerine döküyorum ve yaklaşık 1-2-3 saat bekletiyorum ki şerbetini hem altı hem üstü gayet güzel çeksin. Daha detaylı anlatmam gerekirse burada şerbete parmağımızı daldırdığımız zaman parmağımız azıcık yanacak, yani hafif ısıracak. Tepside elimiz yakmayacak derecede olması gerekiyor. Göründüğü gibi şerbet bayağı bir sıvı gibi görünüyor, su gibi görünüyor ama sıcak olduğu için böyle görünüyor. Emin olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle benim söylediğimden fazla kaynatmayın. Yoksa şerbet o zaman çok koyu olur ve içine çekmez. Evet arkadaşlar, 2-3 saatin sonunda şerbetim gayet güzel çekti. Gördüğünüz gibi tepside şerbet falan bayağı bir azaldı. Şimdi hemen size heyecanla içinin şerbetin nasıl çektiğini ve kıvamını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çatala attığım anda yanlardan böyle dağıldı gitti, dökülüyor, görüyorsunuz. İnanılmaz, böyle inanın böyle helva gibi ağızda dağılıp gidiyor. Ve gördüğünüz gibi şerbetini de sünger gibi çok güzel çekti. Bakın içini ıslak ıslak görünüyor. Üzeri böyle parlak parlak, muhteşem bir lezzet. İnanın dışarıdakilerden çok daha lezzetli. Çünkü dışarıdakileri yediğimiz zaman böyle çok çabuk vuruyor. Daha fazla yemek istemiyorsunuz ama inanın bunu 3 değil, 4 değil, hatta 5 adet bile rahatlıkla yersiniz. Asla ağır değil, emin olun. Şekerparelerim şerbetini gayet güzel çekti. Hemen şimdi size nasıl çektiğini göstermek istiyorum. Çok da inanın çok da kısa bir zamanda bu kadar çekti. Bakın içi ıslak. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani şerbetini hem çok güzel çekti hem de kıvamı böyle kıyır kıyır, anlatamam size. Tadı hele muhteşem, böyle ağzınıza attığınız anda helva gibi dağılıp gidiyor. Bakar mısınız? Yani üstü böyle parlak parlak. Muhteşem. Gerçekten şerbetini sünger gibi çekti, emin olabilirsiniz. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyorum. Asla pişman olmazsınız. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.